Merhaba yiğitler. Selam olsun gönlünde vatan ateşi yananlara. Oğuz Kağan ocağına hoş geldiniz. Bugün kılıç şakırtılarının ötesine, bir destanın en derin, en yaralı ama en vakur kalbine yolculuk ediyoruz. Manas'ın gölgesi değil, onun sarsılmaz dayanağı olan bir abidenin izindeyiz. Eğer Manas bir kılıçsa Almanbet akıl, Bakaysa tecrübedir. Ama Kanıkey, o kılıcı tutan bilek, o aklı besleyen feraset ve o tecrübeyi geleceğe taşıyan sabırdır. Buhara'nın ipekli saraylarından, Kırgız bozkırının tozlu yollarına uzanan bir ömür. Sadece bir hanım değil, eşini ölümün pençesinden çekip alan bir şifacı, evladını zulmün içinden kaçıran bir koruyucu ve koca bir milletin halk anası. Hazırsanız sabrın ve sadakatin destanını, Bilge Kanıkey'i anlatmaya başlıyoruz. Onun hikayesi Sanırabiga adıyla Buhara Hanı Temir Han'ın sarayında başladı. Asalet kanında, zeka ise bakışlarındaydı. Manas gibi bir alp için eş arandığında bilgeler tek bir ismi fısıldadı. Ancak Temir Han'ın kızı Kanıkey, Manas'ın dengi olabilir. Ve o büyük düğün kuruldu. Ama Kanıkey için bu evlilik sadece bir saraydan diğerine geçmek değildi. O, Manas'ın sadece eşi değil, en mahrem danışmanı, en keskin strateji ortağı oldu. Savaşçılar için elleriyle zırhlar dikti. Öyle ki o zırhlardan ne kılıç geçerdi ne ok. Seferlerde askerler bitap düşmesin diye kül azık hazırladı. Hem aş oldu onlara hem de derman. Manas zehirlenip ölüme terk edildiğinde herkesin umudu kestiği anda Kanıkey'in şifalı elleri ve inancı onu hayata döndürdü. Ancak kader en büyük sınavını Manas'ın gidişiyle hazırladı. Manas öldüğünde gök çöktü, yer yarıldı sanıldı. Kayınbiraderleri Abıke ve Köböş mirasa kurtlar gibi saldırdı. Kanıkey'e, o soylu kadına ve yaşlı annesi Çıyırdı Hatun'a reva görülen zulüm taşınacak dert değildi. Fiziksel işkence gördü, aşağılandı, aç bırakıldı. Ama onların unuttuğu bir şey vardı. Kanıkey'in rahminde bir gelecek, kalbinde ise bir intikam büyüyordu. Oğlu Semete'yi korumak için karanlığın içinden bir yıldız gibi kaydı. Bilge Bakay'ın yardımıyla kucağında yavrusu, yanında yaşlı annesiyle yollara düştü. Buhara'ya, babasının yanına sığınırken geçtiği o karlı dağlar, çektiği o büyük acılar destanlara Kanıkey'in ağıdı olarak kazındı. O ağlarken yerdeki taşlar eridi ama o pes etmedi. Semete'yi bir saray prensi gibi pamuklar içinde değil, babasının mirasını omuzlayacak bir aslan gibi yetiştirdi. Ona sadece savaşmayı değil, Kırgız halkına karşı olan sorumluluğunu, vicdanı ve adaleti öğretti. Kanıkey, bir evladı büyüterek aslında bir milleti küllerinden yeniden doğurdu. Kanıkey, aklın kılıçtan keskin, sabrın ise her türlü zulümden güçlü olduğunun kanıtıdır. O, bir kadının tek başına bir tarihi nasıl ayakta tutabileceğinin en görkemli örneğidir. Bugün Kırgız yaylalarında rüzgar estiğinde hala onun ağıtları ve vakur duruşu hissedilir. Siz Kanıkey Ana'nın hikayesinde en çok hangi anından etkilendiniz? Onun o sarsılmaz iradesini selamlamak için yorumlara Halk Anası yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Sırgak'ı veya o yiğit 40 Çorol'u konuşacağız. Ocağınızın ateşi hiç sönmesin, ruhunuz destansız kalmasın. Görüşmek üzere yiğit.